Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bu araçla ilgili bir video sizlerle paylaşacağım devamında. Arkadaşlar net 2 haftalık bir emek. 4 defa şanzıman sökülmesi, 6-7 defa mekatronik sökülmesi sonucu çözülen bir arızadan bahsedeceğim. Araç İstanbul'dan geldi. 2013 model 162 bini bizde gördü gerçi. Şu anda 162 binde. Yani ne kadar bu konuyla alakalı kişiyle görüştüysem olamaz böyle bir şey dedikleri bir arıza. 7. viteste gidiyorsunuz. Aracımız DSG. Dip gaz king down yaptığınız zaman ne yapıyor? 5'e 4'e çekiyor. Vurduğu zaman da güm diye vuruyor idi. Onunla alakalı küçük parça videolar varsa eğer eklerim buraya ama pek de sanmıyorum olduğunu. Böyle bir olay ve devamında 4 defa denenen mekatronik komple, mekatronik kartı, kavrama volanı zaten bozuktu. Aracın geçmişiyle bağlantılı bir arıza bu. Ve bunları sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım, anlatacağım. Yani bizim işlerin ne kadar da kolay olmadığını, bazı şeyleri ciddiye alınması gerektiğini bir şekilde anlatacağım. Çünkü yapılan ufacık bir hata bile bazen bizleri günlerce uğraştırıp sizlere de bir sürü masraflar çıkartabiliyor kısmını bir kere daha anlatacağım. Şimdi geçelim şanzımana ve şanzımanın üzerinde anlatmam gereken şeyler var. Nasıl yapılması gerekiyordu, nasıl yapılmış, ne olmuş? Şanzımanımız bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu arkadaş. Buradan şu şekilde yaklaştığımız zaman şurada çekili olan sıvı contanın fabrikanın çekmediğini usta olmayanlar dahi anlayabiliyor. Yani bu da demek oluyor ki bu şanzıman daha öncesinde açılmış. Ki aracın ufak bir de hasarı var. Büyük ihtimal hasarda ya kovan kırıldı, bir şeyler oldu ya da şu çatalımızı genelde kırıyor. Ya da çatal kırıldı. Bir sebepten dolayı şanzıman açıldı. Ve şanzıman açıldığında biz çekiç balyoz çalışmayı sevdiğimiz için daha önceki videolarımızdan hatırlarsınız ki Almanya'dan Tolga kardeşim gelmişti ve şanzıman toplamıştık onunla beraber. Orada bir iki tane aparat gösterdik. İşte sökerken kullandığımız ve takarken kullandığımız aparatlar. O aparatlardan da bahsedeceğim ve size göstereceğim. Yani şu priz direk kısmını toplarken çok böyle dikkate almamız gerekiyor. Şunu ve bu ikisini. Neden çok dikkate almamız gerekiyor? Mevcuttaki kavramamızı, bakın burası çok önemli. Kavramamızı taktığımız zaman sağlıklı bir ayar yapabilmemiz için bunların tam olarak kendi yerlerinde sağlıklı bir şekilde ve olması gereken mesafede olmaları gerekiyor. Eğer ki fazla geride veya fazla ileride olursa şu görmüş olduğunuz pullar, şu pullarla yaptığımız ayarı tutturamayız. Yani bu şanzımanda yaşanan olay da tamamen bu. O şanzımanı dağıtırken orada göstermiş olduğumuz şu grup dişlilerinin arkasında, şu kısımda ve şu kısımda Reinal pullarımız vardı bilyaların altında. Tam olarak şuralara geliyor. Bilyaların altındaki Reinal pullar büyük ihtimal ya Reinal pulları karıştırdılar ya da kovanı değiştirdiler ve kovanı değiştirirken hangi pul çıktıysa onu taktılar. Buradan çok da bir ölçüm yapmadılar. Ölçüm yapmadıkları için de o Reinal pulun kalınlığı, belki de onu hiç koymadılar çünkü şu özellikle K1 çok geride. Çok geride olduğu için de ne oluyor? Kavramanın içinde çıkan minimum 2.0 milim olan pullar uyum sağlamadığı için biz buna tornada pul dahi yaptırdık. Bakın bu pulları tornada taşlattık. Pekala, şuna değineceğim. Bu arızayla uğraşırken biz neleri değiştirdik, neleri denedik, neler yaptık? Bu kısma geçmek istiyorum. Çok enteresan bu kısmı. Şimdi araç sahibi öncelikle bizi internetten takip ediyor. YouTube'la işte sosyal mecralarda görüyor ve aracını orada mevcuttaki birkaç servise götürüyor, gösteriyor. Açmadan çoğu işte açmamız lazım, açmadan net bir şey söyleyemeyiz diyorlar ama çoğunluğu da şunu söylüyor: kavrama. Kavrama diyorlar fakat kavrama, araçtan çıkan kavramada sıfır kavrama.
Diyeceksiniz ki ya usta madem sıfırda sen onu niye o zaman değiştirdin? Bu aracın değişen parçaları. Onları da göstereyim sizlere. Şu mekatroniğe de geleceğiz. Bu mevzu bayağı bir derin ve uzun. Bu volanımız değişen volan, eski volan. Volanımız vuruntulu çalışıyordu. Araç sahibi Umut biliyor zaten. Şu volanı ben kavramayı bir bulayım arkadaşlar, onu göstereceğim. Kavramamız bu. Gördüğünüz üzere çok da eski bir kavrama değil. Fakat artık çöp bir kavrama. Sebebi de şu. Sürekli King Down yaptığımızda vura vura bunu artık bozuyor arkadaşlar. Bununla birlikte yine volanı da bozuyor. Volan zaten bozuk. Bozuk volanla kavrama takmışlar. Zaten ayrı bir dert. Araç sahibi de aracı bundan yaklaşık 3-4 ay kadar önce almış. Uygun fiyata almış kendi söylediği kadarıyla. Yani bunları göze alarak almış Allah'tan. Şimdi yapılan işlemlere de geçersek, araç sahibi bir şekilde bize ulaşıyor ve aracını kuzeniyle Antalya'ya bize gönderiyor. Biz de tabii ki ne diyoruz? Aşırı bir şekilde volanda bozukluk var. Volan kavrama değiştirirsek bu araba düzelir direkt. Yani usta kafası direkt bunu söylüyoruz. Ve volan kavramayı değiştiriyoruz. Bizim geliştirilmiş tüpten takıyoruz direkt üzerine, ki tüpü sıkılıydı bu arada. Plate'i kalın plate takılmış, yerli. Tüpü sıkılıydı. Topluyoruz ve araçta teste çıkıyoruz. Araç sahibinin şikayeti 7'den 6'ya, 6'dan 5'e, 5'ten 4'e düştüğü zaman şiddetli bir vuruntu şikayetiyle bize gelen aracın aynı şekilde arızası devam ettiğini görüyoruz. Ve devamında ne yapıyoruz? İşte sağa sola arkadaşımıza, eşimize, dostumuza, bu işleri yapan herkese, ki buna Almanya'daki arkadaşlar da dahil, herkese soruyoruz. Herkesin söylediği tek kelime şu: mekatronik. Çünkü gerçekten daha öncesinde kimse böyle bir şey yaşamamış. Mekatronik diyorlar. İşte bir tane mekatronik alıyoruz, takıyoruz, olmuyor. Diyoruz ki bu bozuk. İkinci mekatroniği alıyoruz, takıyoruz, o da olmuyor. Diyoruz ki bu da bozuk. Üçüncü mekatroniği alıyoruz, takıyoruz, o da olmuyor. Diyoruz ki bu da bozuk. Şimdi yine bir tane daha olması lazım. Dördüncü mekatroniği alıyoruz, takıyoruz, burada. Bakın kapakları kapalı. O da olmuyor. Diyoruz ki demek ki mekatronik değilmiş. Ne yapıyoruz? Kart deniyoruz. Kart alıyoruz. Kart deniyoruz. O da olmuyor. Tabii ki bu almış olduğumuz parçaları, denemek için almış olduğumuz parçaları arızayı sonuçlandırmadan müşteriye mal etmiyoruz. Orası ayrı bir konu, ayrı bir mevzu. Mekatronikten olmadığına kanaat getirerek şanzımanı tekrar söküyoruz. Diyoruz ki acaba kavramayı ayarlarken bir hata mı yaptık? Hafif tatlı sıkı çıkıyor. İşte pull yaptırıyoruz tornada falan. Tekrardan topluyoruz. Sıfır bir ayar yapıyoruz. Fabrikasyon ayarlarına yakın bir ayar. Takıyoruz, topluyoruz. Yine olmuyor. Bu sefer diyoruz ki ya şanzımandan değilmiş demek ki. Görüştüğümüz arkadaşlarımız diyor ki ya akslarda boşluk var mı? Martu'da boşluk var mı? Onlara bak. Onlara bakıyoruz. Herhangi bir boşluk yok. Bir tane arkadaşım, benim başıma bir defa böyle bir olay geldi. Crank sensörü değiştirdim, düzeldi dedi. Crank sensörünü de değiştirdik. Tabii bunlar hep cepten gidiyor. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bir şekilde bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Crank sensörünü değiştiriyoruz. Onda da yok. Soketleri kontrol edin. Onda da yok. Motor beynini kontrol edin diyorlar. Söküyoruz motor beynini. Başka bir motor beyni takıyoruz. Yine olmuyor. Şanzıman kulakları, motor kulakları kontrolü başta yapılması gereken şeyler bunlar tabii ki, ama yani bozuk bir kulak gözden kaçamaz. Özellikle alt kulak çatlaksa çatlaktır, görünüyordur. Öyle bir şey yok ama yine de detaylı bir kontrolü alıyoruz. Onda da bir şey yok. Devamında diyor ki herkes ya onlarda da bir şey yoksa o zaman bunda bir yazılım hatası vardır. Ne yapıyoruz? Şanzımanın yazılımını değiştiriyoruz. Orijinal yazılımı şasi numarasından hangisi ise kodu çift 014, bu arada söyleyeyim merak edenler için. Çift 014, tamam, yeniden başka yazılım yüklüyoruz. Yine olmuyor. Motorun yazılımını değiştiriyoruz. Yine olmuyor. Motor beynini tekrar değiştiriyoruz. Yine olmuyor. Olmuyor. Tam 2 hafta. 2 hafta uğraştık arkadaşlar. En sonunda parçacının birinde burada şanzıman olduğunu öğreniyoruz. Kavramasız, mekatroniksiz komple bir şanzıman aldık. Gözümüzü kararttık. Dedik ya artık bizim kendi Golf'ün şanzımanını sökeceğiz, takacağız. Bu arada o araçta, Leon'da, Golf'ün arkasında. Ya Golf'ün şanzımanını sökeceğiz. Golf'ün şanzımanı eski nesil.
şu çatal kısmı uymuyor birbirine. Volanla birlikte takarsak olur mu olmaz mı diye düşünürken bahsi geçen o şanzımanı bulduk ve direkt geçirdik arkadaşlar. Araba oldu. Kaymak gibi diyeyim. Tertemiz. Herhangi bir vuruntu yok. Ki videonun başında gösterdim zannedersem. Devamında tabii ki acaba bu şanzımanın neyi var kısmı aklımıza geldiğinde ve araştırmaya başlıyoruz. Zaten şanzıman ilk geldiğinde içinde manuel şanzıman yağı çıkmıştı. Oradan kuşkulanmıştık. Artı çok fazla aşırı çapaklar vardı mıknatıslarda. Yani oradan bir kuşkulanmıştık. Manuel şanzıman yağından dolayı daha fazla aşınmış olabileceğini göz önünde bulundurarak devamında işte aracın şase kısmına falan baktığım zaman orada bir hasar olduğunu gördüm. Ve hasardan dolayı büyük ihtimal şanzıman hasar görüyor ve açılıyor. Açıldıktan sonra da yapan usta, arkadaş, şahıs artık her kimse şuranın bir stopper'ı olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan buna destek sağlayacak bir ayar olması gerekiyor ki doğru şekilde şanzıman toplanabilsin. Ben sırf o parçaya 900 TL verdim. Sadece kendi arabamın şanzımanını dağıttık ve topladık. Ve herhangi bir problem yok, kullanıyoruz. O bahsettiğim plate şu. Tolga ile şanzıman toplarken bunu görmüştünüz. Şurada da bir vidamız var. Şöyle kaldırayım, rahat bir şekilde görelim. Yani şanzımanı bunun üstüne oturtturup alttan da priz direği besleyerek toplanmış olsa bu şanzıman yanlış toplanmış olmayacaktı. Çekişle balyozla toplarsak eğer priz direk mili veya içerideki grup dişli milleri istenilen seviyede oturtturulmazsa meğerse bu gibi şikayetler oluyormuş. Bunu biz işin sonunda anlayabildik. Yani bu şanzımanı daha öncesinde toplayan arkadaş evde oturup çay kahve içip keyif yaparken ben gece saat 12'lere 1'lere kadar bu arabayla uğraştım. Benimle birlikte Fırat da aynı şekilde. İnanın bana 2 hafta rezil rüsva olduk. Zaten olan olayları biliyorsunuz, Instagram'dır şudur budur bir sürü başımızda sıkıntı bela varken bir de bununla uğraştık. Yani söyleyecek çok da bir şey bulamıyorum. Çekişle balyozla bu iş olmuyormuş meğerse. Yani düşüşlerde, viteslerin düşüşlerinde sadece mekatronikten değil bu gibi toplanan şanzımanlarda da vuruntu olabiliyormuş. Şimdi arkadaşların kafasında şöyle bir soru işareti canlanacak. Diyecekler ki ya o zaman işte şanzımanı açıp madem öyle değiştirseniz. Yanlış toplanılan bir şanzıman arkadaşlar şu anda çalıştı ve dişler artık iz yaptı. Oturan yerine oturdu. İçinde tam olarak net neresinde nasıl bir yanlış var bu da bilinmediği için şimdi açacağız şu dişli bu dişli derken şanzımandan daha pahalıya gelecek. Onun için ne yaptık? 30.000'deki bir aracın şanzımanını taktık. Güçlendirilmiş tüpümüz, aracın kendi plate'i, kendi mekatroniği, kendi kartıyla topladık şanzımanımızı. Şu anda çok şükür saat gibi yürüyor. Herhangi bir problemi yok. Bu şanzımanı da şanzıman aldığımız yere iade olarak veriyoruz ve mevzu burada kapanıyor. 2 haftalık emek. Bu arada yani yarısını saydım yaptığımız işlemlerin. Yarısını unuttum da diyebilirim. Yani resmen ağlattı bizi bu şanzıman. O derece çok uğraştık ama tabii ki devamında da bu arızayı çözmüş bir şekilde bulmuş olmanın da mutluluğu bize yetti işin açıkçası. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur ustalarıma. Bunu da bu şekilde çekiyorum ki arşivde kalsın. Yani şu şanzımanı tam olarak oturtturup yukarıdan çekişle, ki çekiş izleri orada var, çekişle vurarak şanzıman toplarsak bu gibi şeyler yaşayabiliyormuşuz. Bunlar da genelde ya çatalı kırıyor ya bilyeyi patlatıyor içeriden ya da martının içindeki planet dişlerini dağıtıyor. O sebepten şanzıman genelde açılıyor ya da kaza esnasında arkadaşlar şu bağlantılar patlıyor. Bakın 1, 2, 3 şunlar patlıyor. Bu sebeplerden dolayı bu şanzıman açılıyor. Yani açılabiliyor. Herkes açabilir. Fakat söylediğim gibi kuralına yani gereğince yapılması gerektiği gibi yapılması gerekiyor ki daha sonrasında kimsenin başı ağrımasın. Büyük ihtimal zaten bunu yapan kişi hani bunun farkına dahi bence varmadı diye düşünüyorum. Ki aracın yeni alınmasından ve
fiyat olarak uygun alınmasından şunu da anlıyoruz ki önceki araç sahibi bunun bilincindeydi. Bununla alakalı belki fiyat aldı, belki hani uğraştı, orasını bilemiyoruz. Bize karanlık ama yani bu olayla alakalı bayağı bir sıkıntılar yaşanmış. Araç sahibi de 3-4 aydır bunu bu şekilde kullanıyormuş. Birkaç yere de gitmiş, göstermiş. Farklı farklı şeyler söylendiği için, bize de sağ olsun güvendiği için bize göndermiş. Biz de bu şekilde bu sıkıntıyı çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.